Merhaba arkadaşlar. Finansal Özgürlük kanalıma hoş geldiniz. Geleneksel girişimcilik eğitimi serimizin 3. videosuyla sizlerleyim. Bu videoda başarılı girişimcilerin nitelik ve becerileri, girişimcilik motivasyonları, girişimcilik engelleri ve girişimcilikte başarısızlık faktörlerini konu alan tam olarak yeterli ölçüde inceleyeceğiz. İsterseniz çok uzatmadan videomun ilk ana başlığı olan başarılı girişimcilerin nitelik ve becerileri konusuna dalış yapalım. Girişimcilikte gerekli olan nitelikler, doğuştan sahip olunan özelliklerden ziyade çalışarak elde edilen özelliklerden oluşur. Başarılı bir girişimci, öz yeterlilik, yenilikçi olma, risk alma ve liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Öncelikle bu özelliklerden öz yeterliliğe odaklanalım. Girişimci olmak kolay bir iş değildir. Girişimcilik pek çok macera ve engelle dolu bir yolculuktur. Bu yolculukta girişimciler beklenmedik durumlarla karşılaşabilirler. Olumsuzlukla karşılaştıklarında girişimcilerin hedefe ulaşma konusunda kendine güvenmesi ve kararlılıkla hareket etmesi gerekir. Aksi halde girişimci hedeflerinden uzaklaşabilir. Bu nedenle kişinin öz yeterlilik düzeyinin yüksek olması girişimcilik başarısı için önemlidir. Peki öz yeterlilik nedir? Öz yeterlilik, kişinin bir sonuca ulaşmada veya bir durumda sergileyeceği bilgi ve yeteneklerine olan inancıdır. Girişimcilik öz yeterliliği ise genellikle yenilik, risk alma, pazarlama, yönetim ve finansal kontrol alanlarının birleşimidir. Başarılı bir girişimci olmak için gereken diğer özellik ise yenilikçiliktir. Yenilikçilik, girişimciyi diğer meslek gruplarından ayıran özelliklerden biridir. Yenilik denince akla ürünlerde yapılan yenilikler gelebilir. Ancak yenilik bununla sınırlı değildir. Yenilik aynı zamanda yeni pazarlar yaratmayı, yeni dağıtım kanallarına girmeyi, hizmetleri ve süreçleri farklılaştırmayı kapsar. Girişimci sunduğum ürünü nasıl geliştiririm, müşterilerimin memnuniyetini nasıl arttırırım, hitap ettiğim pazarda farklılık yapabilir miyim gibi sorularla kendini geliştirmelidir. Başarılı girişimcilerin diğer özelliği ise risk almadır. Girişimci, çevresindeki değişimleri doğru okuyarak ve kendisini yenileyerek riski en aza indirmelidir. Başarılı girişimciler risk düzeyini potansiyel kazançlara göre ayarlayabilir ve belirsizlik durumlarını yönetebilirler. Girişimcilerin başarılı olmak için hangi riskleri alacaklarını, bunları nasıl ölçeceklerini ve yönetebileceklerini öğrenmeleri gerekir. Girişimcinin öz yeterlilik, yenilikçilik ve risk alma gibi özelliklere sahip olması belirli bir düzeye kadar başarılı olmasını sağlar. Bu özelliklere liderlik özelliğinin eklenmesi ise girişimcilerin başarısını daha da arttırır. İşletmecilik yönünden bakıldığında liderlik çalışanların davranışlarını işletme amaçları doğrultusunda yönlendirmek ve onları bu amaçlara ulaşacak davranışları gösterme konusunda ikna etmektir. Burada yöneticiliğe de değinmek gerekir. Liderlik ve yöneticilik genellikle aynı anlamda kullanılır. Ancak ikisi eş anlamlı kavramlar değildir. Yöneticilik yöneten bir makamı ifade ederken liderlik makamdan kaynaklanmayan kişisel özellikler bütününü ifade eder. Bir yöneticinin aynı zamanda lider özelliklerine sahip olması işlerin başarılı olması açısından oldukça önemlidir. Etkili lider dürüst, güvenilir, azimli, kararlı, kendine güvenen, işbirliğine önem veren, vizyon sahibi, iletişim yeteneği yüksek, sorunlara yaratıcı çözümler üretebilen biri olmalıdır. Liderin en önemli özelliklerinden biri çalışanlar üzerinde güven yaratmasıdır. Güven duygusu yaratmayan bir kişinin lider olması mümkün değildir. Evet arkadaşlar, girişimcilik motivasyonlarıyla devam edelim. Bireylerin girişimcilik sürecine girmelerinin ya da girişimcilikten vazgeçmelerinin farklı nedenleri bulunuyor. Buna bağlı olarak şimdi de girişimcilik motivasyonlarını ve engellerini inceleyeceğiz. Girişimcilik motivasyonu, kişinin girişimcilik faaliyetlerine girme nedenleriyle ilgilidir. Girişimcilik motivasyonları, güvenliğe yönelik motivasyonlar, maddi motivasyonlar, bireysel motivasyonlar ve bağımsızlığa yönelik motivasyonlar olarak dört grupta incelenebilir. İlk motivasyon kaynağı olan güvenliğe yönelik motivasyonların temelinde kişinin kendisinin ve ailesinin geleceğini güvence altına almak yatar.
İkinci motivasyon kaynağı olan maddi motivasyon kaynakları adından da anlaşıldığı üzere maddi kaynaklara odaklanır. İyi bir yaşam standardına sahip olmak, refah içinde yaşamak ve daha fazla para kazanmak gibi. Diğer motivasyon kaynağı olan bireysel motivasyonlar maddiyattan çok o kişinin duygusal beklentileriyle ilgilidir. Kişinin bir şeyleri yapabileceğini kanıtlamak, kişisel gelişimini sağlamak, kamuoyuna tanınmak, zor bir işi başarma duygusu gibi bireysel motivasyonlar kişilerin girişimciliğe ilgisini artırır. Son olarak bağımsızlığa yönelik motivasyonlar kişiyi girişimci olmaya iten en önemli nedenlerdir. Kişinin kendi kararlarını vermesi, kişisel özgürlüğünü koruması ve kişinin kendi patronu olması gibi nedenler bu grupta yer alır. Az önce bireyleri girişimci olmaya iten nedenleri yani motivasyonları inceledik arkadaşlar. Şimdi girişimcilik engelleriyle devam edelim. Bir kariyer olarak girişimciliğin seçiminde finansal, sosyal ve bireysel yönlerden avantajlar vardır. Bunları biliyoruz. Ancak girişimcilikle ilgili dezavantajlar da bulunuyor. Girişimcilerin bu avantaj ve dezavantajları birlikte değerlendirip kariyer planı yapmalarında yarar vardır. Girişimciliğin zor yönleri girişimin büyüklüğüne ve türüne göre farklılıklar gösteriyor. Girişimcilik serüvenindeki en zorlu dönemler kuruluş öncesi ve kuruluş aşamalarıdır. Girişimciliğin özellikle başlangıcı bir girişimcinin en yoğun ve en stresli olduğu dönemdir. Bu dönemde girişimcinin girişim için gerekli olan insan, sermaye ve tesis gibi diğer paydaşları bir araya getirme ve uyum içinde çalıştırma gibi sorumluluğu bulunur. Bu sorumluluğu elbette ki yerine getirmek uzun ve belirsiz süreler çalışmayı gerektirir. Uzun ve belirsiz çalışma saatlerinin yanı sıra girişim düzensiz bir gelirle yaşamını sürdürmek zorunda kalabilir. Bu düzensizlik özellikle başlangıç aşamalarında stres kaynağı olabilir. Bu nedenle girişimciler düzensiz bir gelirle yaşamak konusunda bir tercihte bulunduklarını bilmeliler. Ayrıca girişimin yaşamı stres kaynaklarıyla doludur. Girişimci bir yandan masraflarını karşılamak ve satışları belirli bir düzeyde tutmak, diğer yandan maaş, vergi ve diğer ödemeleri yapacak maddi bir birikimi elde etme sorumluluğundadır. Ayrıca işletmenin büyümesi için stratejik kararları almak ve bu kararları uygulamak girişimcinin temel sorumluluklarındandır. Bu nedenle başarılı bir girişimcinin stres kaynaklarını bilmesi ve bunlarla baş etme becerisine sahip olması önemlidir. Videonun bu bölümünde girişimcilikte başarısızlığa neden olan faktörleri birlikte inceleyelim. Yaşadığımız çevrede yeni açılan bazı işletmelerin kısa süre sonra kapandıklarını gözlemlemişsinizdir. Birçok kişinin emeği ve sermayesiyle girişimlerin çoğu istenilen başarı düzeyine ulaşamadıkları için kapanıyor. Türkiye'de 8 yılda toplam 899.733 adet işletme kurulmuş ve 632.616'sı kapanmıştır. Yani 8 yıllık ortalamaya göre her yıl açılan işletme toplamının %70'i kapanıyor. İşletme türlerine göre şirket ve kooperatif türündeki işletmelerin kapanma oranı %56 olurken küçük işletmelerde bu oran %85 düzeyindedir. Yani küçük işletmelerde başarısızlık büyük işletmelere göre daha fazladır. Bu nedenle girişimcilerin daha kuruluş aşamasında başarısızlık durumlarını iyi incelemeleri, engel ve tehditler konusunda bilinçli olmaları ve aynı hataların tekrarlanmaması açısından önemlidir. Girişimcilikte başarısızlık faktörlerine geçmeden önce bir işletmenin başarısız olması ne demektir bunu tanımlayalım. Başarısızlık işletmenin giderlerinin gelirlerinden çok olmasıdır. En önemli başarısızlık nedenlerinden biri ise kuruluş öncesi yeterli araştırmanın yapılmamasıdır. Girişimcilikte kuruluş kararı vermeden önce yeterli düzeyde araştırmanın yapılması, iş modeli ve iş planları oluşturarak potansiyel risklerin ve ihtiyaçların tespit edilmesi oldukça önemlidir. Bunları gerçekleştirmek için müşteri doğrulaması yapılmalı, potansiyel müşteriler analiz edilmeli, kilit kişilerle ilişkiler geliştirilmeli ve iş modeli ve sermaye üzerinde ayrıntılı olarak çalışılmalıdır. Böylece kuruluş aşamasındaki riskler en aza indirilebilir. Girişimcilikte başarısızlık faktörlerinden bir diğeri de ölçüsüz büyümedir. Girişimlerde büyüme hızı
önemli bir karar noktasıdır. Ölçüsüz büyüme sonucunda sadece küçük işletmeler değil, büyük işletmeler de iflas edebilir. Bu noktada dikkat edilmesi gerekenler, yalın girişimcilik döngüsüne uygun plan yapmak ve yeni yatırımlara ölçümleme yaparak girmektir. Kuruluş aşamasında yeterli düzeyde araştırma yapılmaması ve ölçüsüz büyüme gibi nakit yetersizliği de başarısızlık nedenlerinden biridir. Finansal kaynaklarında sorun olmayan bir işletmenin iflas etmesi olanaklı değildir. Bu nedenle işletmelerin kapanması finansal durumlarla ilgilidir. Finansal kaynak yetersizliği bir başarısızlık durumu olmakla birlikte bunu ortaya çıkartan nedenlerin üzerinde durulması önemlidir. Burada ölüm vadisi kavramına bakalım. Ölüm vadisi işletmenin finans ihtiyacının olduğu alandır. Ölüm vadisi iş fikri geliştirme ve satış gelirlerinin yapılan harcamalarla aynı seviyeye gelmesine kadar geçen süreci ifade eder. Bu vadeden geçerken girişimcinin finansmanı biterse işletme kapanır. Bu süreçte kuruluş öncesi araştırma, geliştirme harcamaları ve üretim için yapılan yatırımların finansları kritik konulardır. Bu süreçte işletmeler satış gelirleri olmadığı için ellerindeki sermayeyi kullanmak zorundadır. Nakit kullanımı ürünün pazarda başarılı olması durumunda üst seviyeye ulaşır. Bu aşama sonrasında satış gelirleri o zamana kadar yapılan toplam yatırımları yavaş yavaş karşılamaya başlar. Bu durum işletme pazarda başarı kazanana kadar sürer. Bu aşama sonrasında işletme net kar elde etmeye başlar. Bunun nedeni buradaki aşamaların herhangi birinde nakit yönünden sorun yaşanırsa işletmenin iflas tehlikesiyle karşı karşıya kalmasıdır. Girişimcilikte başarısızlık faktörlerinden bir diğeri girişimcilik ve ekiple ilgili nedenlerdir. Girişimcilerin işiyle ilgili her konuda uzman olması ve her şeyi düşünmesi beklenemez. Bu nedenle girişimcinin nitelikli bir ekip kurması ve bu ekibe liderlik etmesi gerekir. Ayrıca girişimci ve ekibi yapılması gereken işlerle ilgili teknik ve yönetsel bilgiye sahip olmalıdır. Aksi halde işletme iflasa sürüklenebilir. Girişimde başarısızlık faktörlerinden bir diğeri çevresel nedenlerdir. İşletmenin faaliyet gösterdiği ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki ve siyasal çevre işletmenin başarısı için önemli bir belirleyicidir. Bu nedenle girişimcinin çevresel faktörleri takip etmesi ve değerlendirmesi gerekir. Evet arkadaşlar, videonun özellikle son kısımlarında başarısızlık konusunu ürkmeniz için veya girişimcilikten vazgeçmeniz için değil, sadece bir işe girmeden önce bu bilgileri tecrübe edinin ki girişiminiz sırasında sorunlara karşı hazırlıklı olasınız diye detaylıca ele aldım. Eğer bilinçli bir girişimci olursanız başarılı olan %30'luk kısımda yer alırsınız. Ve olumlu olumsuz her şeye hazırlıklı olursunuz. Evet arkadaşlar, serimizin 3. videosu olan bu videonun da sonuna otomotiv devi olan Ford markasının kurucusu Henry Ford'un bu sözüyle gelmek istiyorum. Başarısızlık yeniden başlama fırsatından başka bir şey değildir. Bu sefer daha akıllıca. Kendinize iyi bakın, esen kalın, sağlıcakla kalın. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.